Harry Potter evreninde birçok büyü ve lanet vardır. Bazıları asa ile, bazıları ise asaya gerek duyulmadan yapılır. Büyü doğası gereği zor bir şeydir. Bu yüzden cadılar ve büyücüler Hogwarts'a gider. Büyülerini nasıl kontrol edebileceklerini öğrenirler. Ve biz de sizlere bu videoda Harry Potter filmlerinde kullanılan büyüleri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Gözden kaçırdığımız büyüleri ve en sevdiğiniz büyüleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Oculus Reparo onarma büyüsünün bir çeşididir ve kırılan gözlükleri tamir etmek için kullanılan bir büyüdür. Alohomora, kapı, pencere ve diğer objelerin kilidini açmaya yarayan, renk olarak şeffaf, mavi, sarı veya mor olabilen son derece popüler bir büyüdür. Wingardium Leviosa, herhangi bir eşyayı uçurma büyüsüdür. İnsanlarda işe yaramaz. Lacarnum Inflammari, büyüyü yapan kişinin asasının ucundan bir ateş topu çıkmasını sağlayarak hedefi alevlendirmeyi sağlayan bir büyüdür. Petrificus Totalus, beden kilitlenmesi büyüsü ya da beden donduran büyü olarak da bildiğimiz bu büyü, büyünün hedefi olan kişinin felç benzeri bir hale girmesine neden olur ve düellolarda oldukça sıklıkla kullanılır. Lumos Solem, asadan güneş ışığı kadar parlak ve güçlü bir ışık yayar. Immobulus, hedefi donuklaştırır ve hareketsiz kılar. Vera Verto, evcil hayvanları cam bir kadehe dönüştürme büyüsüdür. Finite Incantatem, bir büyünün ya da lanetin etkisinden kaldıran büyü. Büyüden hemen sonra kullanılmazsa işe yaramaz ya da büyük lanetlerde ve 3 affedilmez lanette işe yaramaz. Expelliarmus, silahsızlandırma büyüsü olarak da bilinen Expelliarmus, kurbanı o anda elinde ne varsa bırakmaya zorlayan bir savunma büyüsüdür. Düellolarda karşı tarafın asasını kaybetmesini sağlamak için sıklıkla kullanılır. Everte Statum, bu büyü düellolarda özellikle kullanılan bir büyüdür. Büyünün hedefi olan kişinin birkaç metre geriye uçmasına neden olur ve büyünün gücüne bağlı olarak keskin bir acıya yol açar. Bu acı uzun sürmez ve kalıcı değildir. Rictus Sempra, gıdıklama büyüsü. Genelde düellolarda bir taktik olarak kullanılan bir büyüdür. Gıdıklama büyüsü adından da anlaşılabileceği gibi hedef olan kişiyi gıdıklama etkisini gösterir. Serpensortia, koca bir yılanın belirmesine yol açan bir büyüdür. Alarte Ascandare, nesneleri yükseğe sıçratmaya yarayan bir büyüdür. Vipera Evenasca, yılanları ortadan ikiye ayırıp yakarak yok eden bir büyüdür. System Aperio, bir kutu, sandık gibi nesneleri açmak için kullanılır. Aranya Exhumae, dev örümcekleri bayıltan büyüdür. Obliviate, unutkanlık büyüsü olarak da bilinen Obliviate, bir insanın beyninden hatıraları silmek için kullanılır. Ancak sahte hatıralar yaratmak için kullanılan bir büyü değildir. Genelde belirli bir hatırayı silmek için kullanılır. Muggle'ların büyücülük dünyasıyla ilgili bir şeye şahit olması durumunda düzenli olarak Sihir Bakanlığı'nın unutturma bölümü çalışanları tarafından kullanılırdı. Lumos Maxima, yüksek bir ışık çakmasını sağlayan büyü. Expecto Patronum, bir savunma büyüsü olan Patronus büyüsü, karanlık yaratıklardan korunmak için yapılan ve pozitif duyguların saydam, ruha benzer bir hayvan şeklini aldığı bir büyüdür. Korunma amacının dışında diğer büyücülere mesaj göndermek için de kullanılmaktadır. Ve bu amaçla Zümrüt Anka Yoldaşlığı üyeleri tarafından çokça kullanılmıştır. Büyücü dünyasındaki en kuvvetli savunma büyülerinden biri olarak bilinir. Ridiculous, böcürtlere karşı kullanılan bir büyüdür. Aslında şekilleri olmayan ve karşısındaki kişinin en çok korktuğu şeyin kılığına girebilen bir yaratık olan böcürtlerle karşı karşıya gelindiğinde bu büyü kullanılır. Kullanıldığında böcürtü, büyücünün komik bulduğu bir kılığa sokar. Bu büyüde amaç böcürtün korkutucu etkisine karşılık vermektir. Nox, Lumos etkisindeki ışığı söndürür. Bombarda, bir patlamaya neden olan büyüdür. Avada Kedavra, öldüren lanet olarak da bilinen bu lanet, karanlık sanatlardan olan affedilmez lanetlerden biridir. Canlı bir insana veya yaratığa yapıldığında bu lanet acısız bir ölüme sebep olur. Ölen canlının vücudunda hiçbir şiddet izi görünmez.
Bu lanete karşı yapılabilecek tek şey kendini kurban ederek diğer bir canlıyı korumaktır. Bu da sevginin büyüsünü kullanmaktır. Avada Kedavra lanetinden korunmak için fiziki bir şekilde koruma kullanılabilir. Eğer büyü bir canlı dışında bir hedefe yapılırsa sonuç olarak yeşil bir ateş veya bir patlama ortaya çıkabilir. Avada Kedavra laneti yapan kişinin asasından çıkan ses ve parlak yeşil ışıktan tanınabilir. Lanet yapıldığında hedefi anında öldürmektedir. Ancak nasıl olduğu hiçbir zaman açıklanmamıştır. Bu laneti başka bir büyüyle kesiştirme yoluyla durdurmak mümkündür. Ancak bunu yapması inanılmaz derecede zordur. Mors Mordre. Bu büyü Lord Voldemort ve ölüm yiyenler tarafından kullanılan bir kafatası ve yılandan oluşan karanlık işareti oluşturmak için kullanılan bir büyüdür. Ölüm yiyenler bu büyüyü birini öldürdükten sonra öldürdükleri kişinin evine işaret bırakmak amacıyla yapıyorlardı. Stupefy. Kişinin sersemlemesine sebep olan ya da büyücü ve asanın gücüne göre kişiyi havaya fırlatan büyüdür. Düşmanı bir süre etkisiz hale getirir. Engorgio. Herhangi bir şeyi çok büyük boyutlara çıkarır. Imperio. Karanlık sanatların araçlarından olup affedilmez lanetlerden birisidir. Büyücülük dünyasındaki en kuvvetli ve şeytani büyülerdendir. Düzgün bir şekilde yapıldığında kurbanın inanılmaz bir direnme kabiliyeti olsa bile bu lanet kurbanı tamamen kontrol altına alır. Bu lanetin karşı konulabilir olması affedilmez lanetler arasında Imperius lanetini eşsiz yapmaktadır. Aynı zamanda affedilmez lanetlerden en zararsız olanıdır. Crucio. İşkence laneti olarak da bilinen bu lanet, büyücülük tarihindeki en güçlü ve şeytani büyülerden birisidir. Bu lanet kurbanın üstünde başarıyla uygulandığında kurban çok yoğun ve dayanılmaz bir acı hisseder. Kurbana fiziksel olarak zarar vermediğini düşünürsek bu lanetin sadece acı hislerini uyardığını söyleyebiliriz. Accio. Büyücünün büyüyü söylemesinden sonra istediği nesnenin adını söylemesiyle istediği nesne üst düzey bir büyü olmadığı sürece yanına gelir. Ascendio. Bu büyüyü yapan kişiyi havaya kaldırmak veya eğer su altında ise su yüzeyine çıkarmak için kullanılan bir büyüdür. Büyünün işe yaraması için yaparken asayı havaya doğru tutmak gerekmektedir. Büyünün sonucu olarak ışık veya bir parlaklık ortaya çıkmaz. Periculum. Kıvılcım çıkartan bir büyüdür. Reducto. Bu büyü katı cisimleri patlatıp parçalara ayırmak için kullanılan bir büyüdür. Aslında reducto'ya bir büyüdense lanet demek daha doğru olur. Bu laneti kullanarak bir hedefi toz veya dumana çevirmek veya bir kül haline dönüştürmek oldukça kolaydır. Bombarda Maxima. Güçlü ve yıkıcı bir patlamaya sebep olan büyüdür. Protego. Kalkan büyüsü olarak da bilinen bu büyü bir insanı veya bir bölgeyi korumak amacıyla yapılır ve yapıldığında korunan alanı veya insanı fiziksel varlıklardan ve büyülerden korur. Yaratılan kalkana doğru yapılan büyüler kalkandan sekip büyüyü yapan kişiye doğru geri tepebilir. Bazı zamanlarda ise başka yönlere doğru sekebilir veya kalkana çarpıp yok olabilir. Incarcerus. Bu büyüyü yapan kişinin asasının doğrultulduğu yerdeki insanı veya yaratığı bağlayan kalın bir halat yaratır. Tabii ki bu halatın büyünün yapıldığı ortamda bulunması gerekmez. Çünkü bu büyümüz halatı yoktan var eder. Var olmayan bir objeyi yarattığından dolayı da biçim değiştirmenin çok daha ileri seviyesi sayılabilir. Levi Corpus. Düşmanı görünmez bir iple havaya asmaya yarayan bir büyüdür. Finfire. Bir hayvanın şeklini alarak devasa boyutta alev çıkartan bir büyüdür. Episki. Bu büyü kırık burun veya yarılmış dudak gibi hafif yaralanmalar ve sakatlanmaları iyileştirmek için kullanılan bir büyüdür. Opugno. Uygulandığı cisimlerin ya da hayvanların hedef alınan kişiye saldırmasını sağlayan bir büyüdür. Sectum Sempra. Bu büyü Severus Snape tarafından Melez Prens adını kullandığı zamanlarda icat edilmiş bir lanettir. Snape bu büyüyü muhtemelen çapulcularda olmak üzere düşmanlarının üzerinde kullanmak için icat etmiştir. Ve lanet zamanla Snape'in uzmanlık alanı haline gelmiştir. Tehlikeli bir lanet olan Sectum Sempra kullanıldığında görünmez bir kılıcın etkisiyle aynı etkiyi yaratır. Uzak bir mesafeden kurbanı kesip derin bir yara açmak için kullanılır. Laneti yapan büyücünün el hareketleriyle aynı şekilde bir kesik yaratır. Kesik oldukça derin olduğundan dolayı anında ölümcül olmasa bile eğer tedavisi hemen uygulanmazsa kurban kan kaybından ölebilir. Vulnera Senentur.
Sectum Sempra lanetinin etkisi şarkı gibi söylenilen bir büyü olan Vulnera Senentur ile tedavi edilebilir. Bu büyü ilk yapıldığında kan akışını azaltır, ikinci yapıldığında yaranın kapanmasını sağlar, üçüncü yapıldığında ise lanetin en kötü etkilerini ortadan kaldırır. Bu büyü yapılmış olsa bile kurbanın tıbbi tedaviye de ihtiyacı vardır. Anında geyik otu uygulanırsa yaranın izinin kalması da engellenebilir. Aguamenti. Bu büyü bir su çıkarma büyüsüdür. Yapıldığında büyüyü yapan büyücünün asasından su çıkar. Büyücünün konsantrasyonu ve amacına bağlı olarak çıkan su sadece bir su fışkırtmadan kocaman bir su dalgasına kadar değişebilir. Lumos. Bu büyü, büyücünün asasının ucunda ışık çıkmasını sağlayan bir büyüdür. En temel ve en işe yarar büyülerden biri olan Lumos, sadece asanın ucunu aydınlatmakla kalmaz, kötü ruhları ve hayalet şeklindeki düşmanları kovmaya da yardımcı olur. Partis Temporis. Asanın etrafında alevler çıkartan ve büyüyü yapan büyücünün alevleri kontrol etmesini sağlayan bir büyüdür. Homenum Revelio. Bir yerde gizlenmiş casuslar varsa onları ortaya çıkartan bir büyüdür. Protego Totalum. Belirli bir bölgeyi uzun bir süreyle korumak için kullanılan bir büyüdür. Salvio Hexia. Hayal bozan büyüsüdür. Kişileri görünmez yapmaz ancak uygulanan kişi bulunduğu ortamın desenini alır. Ripeo Muggletum. Muggle'ları bölgeden uzaklaştırmak için kullanılan bir büyüdür. Muffliato. Yakındakilerin kulaklarını tanımlanamayan bir vızıltı ile dolduran bir büyüdür. Incendio. Ateş çıkarmak için kullanılan bir büyüdür. Yapıldığında bu büyüyü yapan büyücünün asasından hedefe doğru ateş püskürür. Expulso. Nesnelerin patlamasına neden olan bir büyüdür. Diffindo. Ayırma büyüsü olarak da bilinen bu büyü, bir şeyi kusursuz ve düzgün bir şekilde kesmek için kullanılan bir büyüdür. Confringo. Patlama büyüsü olarak da bilinen bu büyü, temas ettiği her şeyin patlamasına neden olan bir büyüdür. Eğer dikkatle kullanılmazsa oldukça tehlikeli, hatta ölümcül bir büyü olabilir. Confringo, inanılmaz gücü sebebiyle düellolarda son derece sıklıkla kullanılan bir büyüdür ve hedefe maksimum seviyede zarar verir. Reducio. Sihirle normal boyutundan fazla büyütülmüş objeleri veya canlıları tekrar normal boyutuna döndüren Engorgio büyüsünü kaldıran bir büyüdür. Arresto Momentum. Bu büyü bir objenin süratini yavaşlatmak için cadı ve büyücülerin kullandığı bir büyüdür. Relatio. Serbest bırakma büyüsüdür. Bir nesneyi veya kişiyi tutan herhangi bir şey üzerinde kullanılabilen bir büyüdür. Piertotum Locomotor. Bu büyü, hareketsiz objeleri hareketlendirme ve ona verdiğin emirleri yerine getirmesini sağlayan bir büyüdür. Protego Maxima. Kalkan büyüsüdür. Fianto Duri ve Ripeo Inimicum büyüleriyle birlikte yapıldığında neredeyse dışarıdan hiç etkilenmeyen bir kalkan oluşturur. Fianto Duri. Güçlü bir koruma büyüsüdür. Genellikle Protego Maxima ile birlikte kullanılır. Ripeo Inimicum. İçinden geçen kişilerin parçalanmasına neden olan koruma büyüsüdür.